Eğer sabahları çalan o alarm sesi artık midende böyle fiziksel bir bulantı yaratıyorsa, yataktan kalkıp aynı yollardan aynen o işe giderken içinden bir şeylerin yavaş yavaş eksildiğini, hani adeta kuruduğunu hissediyorsan, bugünkü incelememizin ana karakterinin o gerçeği sana çok tanıdık gelecek. Kesinlikle çok tanıdık bir his bu. Maalesef pek çoğumuzun günlük rutini. Aynen öyle. Çünkü bugün insanın kendi zamanını ve o zamanın içinde var olan bedenini nasıl geri kazanabileceğini konuşacağız. Elimizde Albert Camus'un ölümünden çok sonra yayımlanan o ünlü yabancı romanının adeta bir provası niteliğindeki taslakları var. Mutlu Ölüm. Evet, Mutlu Ölüm. Gerçekten sarsıcı bir metin. Bu metinin sayfaları arasında çok net, hatta biraz da rahatsız edici bir görevimiz var bugün. Zamanı parayla satın alıp alamayacağımızı ve bir insanın gözleri tamamen açık, bilinçli ve hani o tırnak içindeki mutlu bir ölüme kendini nasıl hazırlayabileceğini çözmek. Bu aslında hepimizin kendi hayat koşturmacasında yüzleşmekten ölesiye korktuğu bir şey yani. Büyük bir yüzleşme. Camus bizi doğrudan bedenin ve zamanın o acımasız gerçekliğiyle baş başa bırakıyor bu kitapta. Çok sert bir giriş yapıyor zaten. Öyle. Ana karakterimiz Patrice Mersault'un Cezayir'deki o ilk dönemine, o boğucu rutinine baktığımızda bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Yoksulluk burada sadece cüzdandaki bir boşluk olarak anlatılmıyor. Evet, bir ruh hali gibi daha çok. Aynen. Yoksulluk insanın zamanına el koyan, bedenini bir makineye indirgeyen, çevresel ve ruhsal bir çöküş durumu. O Cezayir limanındaki tasvirler tam anlamıyla insanın üzerine çöküyor yani okurken. Kavurucu bir sıcak var, havada genzi yakan, adeta nefes almayı zorlaştıran ağır bir zift kokusu var mesela. Evet, atmosfer çok ağır. Güneş omuzlara bir lütuf gibi değil de ezici bir kurşun kütlesi gibi biniyor adamların üstüne. Orada iskelede o devasa yükleri taşıyan işçilerden birinin dengesini kaybettiği bir an var. Ah evet, o korkunç kaza sahnesi. Kolu iki ağır kalası arasında sıkışıp eziliyor adamın. Kemiğin etten dışarı fırlaması, o damlayan kanın kızgın taşlar üzerindeki cızırtısı falan. İnanılmaz rahatsız edici, evet. Bedenin saniyeler içinde nasıl sadece acı çeken bir et yığınına, kırılgan bir nesneye dönüştüğünü görüyorsun orada. Orada çalışanlar için beden sadece mesai saatlerini atlatmaya yarayan, her an bozulabilecek bir aletten farksız. Ve Camus bu karanlık tabloyu çok keskin bir tezatla ortadan ikiye yarıyor aslında. Limandaki o kanlı iş kazasının hemen ardından Mersault'un arkadaşı Emmanuel'i denizde yüzerken görüyoruz. O sahne çok acayipti, evet. Çekiminden kurtulduğunda hissettiği o ilkel, saf yaşama sevincini duyuyoruz. Yani beden bir tarafta acı çeken bir et parçası, diğer taraftaysa dünyayla bütünleşen bir neşe kaynağı. Tam olarak öyle. Mersal tam bu iki ucun arasında korkunç bir klostrofobi içinde sıkışmış durumda. Klostrofobi kelimesi inanılmaz oturuyor buraya çünkü Mersault'un eve döndüğünde karşılaştığı manzarada limandan farksız aslında. Annesi diyabetten yavaş yavaş eriyor, kadının bedeni deforme oluyor, gözleri körleşiyor. O küçücük dairenin içinde adeta hayattayken çürüyor kadın. Ya da o sağır ve dilsiz fıçı ustası Cardona'yı düşün. Adam köpeklerle aynı pisliği paylaştığı o odada ölmüş annesinin fotoğrafına bakarak sessiz çığlıklarla ağlıyor. Çok vurucu bir detay o da. Şimdi bunu biraz açalım istiyorum. Mersault'un hayatı adeta sadece nefes alan ama yaşamayan bir otomobil gibi. Ben bu yoksulluk ve rutin tasvirini okurken bunun sadece maddi bir eksiklik olmadığını düşündüm. Ne gibi peki? Bu ruhun kaslarını yavaş yavaş eriten, insanı kendi hayatına yabancılaştıran bir alçı gibi. O alçının içinde hareket edemiyorsun, sadece bekliyorsun. Bizi dinleyenler de sabah işe gidiş rutinlerini bir düşünsünler, ne kadar örtüşüyor değil mi bu histe? Kesinlikle o alçı benzetmesi aslında Camus'un yoksulluğa bakışını mükemmel özetliyor. Burada büyüleyici olan şey şu, birçok edebiyatçı yoksulluğu romantize eder biliyorsun. Evet, işte yoksullukta gizli bir erdem, bir manevi yücelik bulmaya çalışırlar falan. Aynen öyle ama Camus bunu tamamen reddediyor. Onun gözünde yoksulluk en değerli varlığımızı yani zamanımızı çalan, sinsi, insanı uyuşturan bir hastalıktır. Çok doğru. Mersault çalıştığı ofisi bir morg gibi tanımlıyor mesela metinde. Ölü saatlerin çürüdüğü bir yer diyor orası için. Yoksul olduğu için gününün en verimli, en aydınlık saatlerini başkalarına satmak zorunda çünkü. Ve bu çürüyen saatlerden çıkış kapısı
İnanılmaz derecede ironik bir karakterden Roland Zagreus'tan açılıyor. İki bacağı da kesilmiş, tekerlekli sandalyeye mahkum bir adam ama muazzam bir serveti var. Evet, bedeni eksik ama zamanı satın alacak gücü var adamın. Zagreus, metnin en kritik felsefi düğümü bence. Diyor ki, zengin olmak, mutlu olmaya layık olunduğunda mutlu olmak için zamanın olması demektir. Çok güçlü bir cümle. Yani onun için o kasanın içindeki servet, lüks bir hayatın anahtarı falan değil. Para, doğrudan özgürleştirilmiş zaman demek. Kendi hayatının efendisi olma ihtimali demek. Fakat kasanın üzerinde sadece para yok, unutma. Ama evet, orası çok karanlık. Bir intihar mektubu ve siyah bir tabanca var. Bacakları olmayan bu adam namluyu şakağında gezdiriyor, metaliği alıyor. Ölümle böyle tehlikeli bir flört halinde. Çünkü bedeni yarım. O alev alev yanma hissini, o bütünsel bir yaşamı deneyimlemesi artık fiziksel olarak imkansız Zagreus'un. Ve sonra o kırılma anı geliyor işte. Mersault onu öldürüyor, kasadaki parayı alıyor ve adama intihar süsü veriyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Sana bunu sormak istedim okurken. Tabii sor. Adam zaten intihar etmeye bu kadar meyilliyse neden tetiği bizzat kendisi çekmiyor? Da Mersault bu korkunç psikolojik yükü, hani bir cinayetin ağırlığını üstlenmek zorunda kalıyor. Bir başkasının yarım kalmış bedenini yok ederek kendi tam bedenin için zaman satın almak bu. Aslında Zagreus'un Mersault'a kendi hayatını yaşama görevini miras bırakması, değil mi? Kesinlikle öyle. Bunu büyük resme bağlarsak, orada basit bir soygundan veya yardımlı intihardan çok daha derin bir eylem var. Zagreus, hayatı tam anlamıyla yaşayamadığı için kendi ölümünü de tam bir iradeyle gerçekleştiremiyor. Enteresan bir bakış açısı. Mersault tetiği çekerken Zagreus'un gözlerinden yaşlar süzülüyor. Yani o anı bekliyor adam, başını bile çevirmiyor. Bu bir cinayetten ziyade sarsıcı bir devir teslim töreni bence. Devir teslim töreni, evet, çok doğru bir ifade. Mersault, Zagreus'un o yarım kalmış bedeni üzerinden onun yaşanamamış zamanını devralıyor. Zagreus adeta şey diyor ona, benim yapamadığımı sen yap, bu zamanı al ve kendi tam bedeninle o mutlu olma görevini yerine getir. Ancak bir başkasının hayatını almak, o zamanı zorla gasp etmek insan doğasına o kadar aykırı, o kadar ağır bir eylem ki Mersault'un bedeni buna anında isyan ediyor. Cinayetten hemen sonra yani. Aynen öyle. Parayı valize doldurup o Nisan sabahının dışarıdaki insanlık dışı güzelliğine adım attığında özgürlüğü hissetmesi gerekirken bedeni tamamen çöküyor. Şiddetli bir titreme nöbeti, ateş, hapşırma krizleri falan başlıyor, değil mi? Evet, parayı burada sadece kağıt parçası değil, özgürleştirilmiş zaman olarak analiz etmiştik ya, parayı almak zamanı satın alabilir ama o zamanı yaşayabilmek bambaşka bir şeydir. Bedenin ve ruhun o işlenen fiilin ağırlığını sindirebilmesi lazım, o yeni özgürlüğe adapte olabilmesi gerekir. Yani bir bedel ödemesi gerekiyor. Kesinlikle. O hapşırma ve titreme aslında eski Marsault'un o köleleştirilmiş ruhun bedenden atılma çabası. Hastalık bu dönüşümün fiziksel bir dışa vurumu olarak çıkıyor karşımıza. Bu dışa vurum, bu ateşli adaptasyon süreci onu Avrupa'ya, ta Prag'a sürüklüyor. Çaldığı o servetle hemen sıcak kumların üzerine atıp mutlu olamıyor adam. Prag'daki o günler inanılmaz derecede karanlık, boğucu, adeta bir ateş rüyası gibi. Bütün o duysal detaylar üstüne geliyor çünkü adamın. Aynen öyle. Mesela sokaklarda satılan o sirkeye batırılmış salatalık turşusunun keskin, genzi yakan bir kokusu var metinde. O koku Mersault'un midesini bulandırıyor. Onda tarifi zor bir anksiyete yaratıyor. Çok boğucu bir atmosfer tasviri. Gözleri görmeyen, kırmızı yıldızlı kör bir akordeoncular sokakta. Sonra sokak ortasında kafası yarılmış kanlar içinde yatan bir adamın etrafında pervane gibi dönen insanlar görüyor. Barok mimarinin o ağır, tepeden bakan yapıları Mersault'u adeta eziyor Prag'da. Prag tasvirleri bilerek bu kadar cehennemvari yazılmış zaten. Zamanı satın aldı evet ama zihni hala eski hapishanesinde. Ah, çok doğru. Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor bence. Mutluluk sadece dışsal bir imkan yani para işi değil. Bilinçli bir içsel inşa, bir irade gerektiriyor. Eski alışkanlıklarından, o uyuşturulmuş kimliğinden sıyrılmadan yeni bir hayat inşa edemezsin. Prag onun arafıdır.
ruhunu o hastalıklı geçmişten temizlemek için geçmek zorunda olduğu bir asit banyosu gibi adeta. Ben bunu şuna benzetiyorum aslında. Hani bazen bilgisayarına yepyeni devasa bir işletim sistemi yüklersin ya. Evet, Sistemin güncellenmesi için önce ekran tamamen kararır, fanlar deli gibi böyle çığlık çığlığa dönmeye başlar, sanki bilgisayar yanacak, bütün donanım çökecekmiş gibi bir ses çıkarır. Yeni sistemin çalışabilmesi için eski sistemin tamamen kapanması, o sıfır noktasını, o karanlığa inmesi gerekir. harika bir benzetme bu. Kesinlikle öyle. Mersault'un Prag'da yaşadığı da tam olarak bu bence. Eski kimliği silinmeden ekran aydınlanamıyor. O Breslav ve Viyana'ya uzanan uzun klostrofobik tren yolculuğunda kompartımanda tek başına oturuyor. Kendi ellerine bakıyor adam. Biri zarif, diğeri ofiste çalışmaktan nasır tutmuş iki el. Evet ve birden hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. O yalnızlık ve gözyaşı krizinin içinde bir şeyler parçalanıyor sanki. O gözyaşları mutluluğun doğasına dair en büyük yanılgımızı yıkıyor aslında, biliyor musun? Bize hep mutluluğun dışarıdan gelen ani bir lütuf olduğu öğretilir. Piyangoyu kazanırsın, terfi alırsın ve bir anda mutlu olursun. Ama işler hiç de öyle yürümüyor gerçek hayatta. Aynen öyle. O kompartmandaki ağlama krizi bize şunu söylüyor. Mutluluk çok bilinçli, yorucu ve acı verici bir içsel inşa sürecidir. Ciddi bir iradi işidir. Prag bu yüzden zorunlu bir ölüm provasıydı Mersault için. O karanlık çözülme yaşanmadan Cezayir'in o iyileştirici güneşine, aydınlığına geri dönemezdi. Zaten ekranın yeniden aydınlandığı yer de tam olarak orası, yani Cezayir'e dönüşü. Dünyanın karşısındaki ev adını verdikleri o mekana yerleşiyor. Orada 3 öğrenci kızla, Rose, Claire ve Catherine ile yaşamaya başlıyor. Prag'ın o ağır sirkeli havasından sonra buradaki hayat tam bir duysal patlama resmen. Kesinlikle. Doğayla, denizle, güneşle kurulan o saf, filtresiz, tamamen bedensel ilişki ön plana çıkıyor. Oradaki kedilere, Gula ve Jolly'e özellikle dikkat çekilmiş metinde. Kediler çok önemli bir metafor orada. Günlerce uyuyan, sadece güneşte girinen, nefes alan canlılar. Hayvansal bir bilgelik tablosu var orada. Hiçbir şey yapmama sanatını öğreniyor adam. Camus bu dönemi anlatırken çok spesifik bir kavram kullanıyor aslında. Fransızca intelligence kavramı, yani minimum düzeyde bir akılsızlık ya da zihnin devreden çıkması durumu diyebiliriz. Zekanın inkarı yoluyla gerçeğe, doğaya tam uyuma ulaşmaktan bahsediyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Onu sorayım sana. Yani açıkçası bu nokta beni biraz zorluyor okurken. İnsan zekasını, sorgulama yeteneğini bir kenara bırakıp sadece bir kayanın üzerinde ısınan bir kertenkele gibi yaşamak, hayattaki bütün o karmaşık hedefleri, hırsları, düşünceleri silip atmak, bir uyanıştan ziyade bir pes ediş, zihinsel bir tembellik değil mi? Yani biz hep mutluluğu ulaşılacak karmaşık bir hedef sanıyoruz ama Mersault sadece bir taş gibi ısınmayı ve nefes almayı mutluluk sayıyor. Sence bu bir pes ediş mi yoksa gerçek bilgelik mi? Bu çok haklı bir itiraz aslında. Yüzeysel bakıldığında o akılsızlık hali bir pes ediş gibi görünebilir. Ama Camus'un kastettiği kesinlikle bir kaçış veya zihinsel tembellik değil. Aksine son derece aktif ve zorlu bir eylem. Nasıl yani? Eylemsizliğin neresi eylem ki? Şöyle düşün, akıl dediğimiz mekanizma sürekli geçmişin pişmanlıklarını deşer, geleceğin endişelerini kurgular durur. Bizi sürekli şimdiki andan, o anın fiziksel gerçekliğinden koparır. Taş gibi güneşin altında ısınmak, hiçbir şey düşünmeden denizin suyunu teninde hissetmek, aklın o suni olarak yarattığı acıları susturmaktır. Anladım. Yani anı yaşamak gibi bir şey. Evet, ama daha derin. Bedenin dünyayla yaptığı çok dürüst bir anlaşmadır bu. Doğayla tam bir uyum yakalamak için aklın o gürültülü bariyerini yıkmak, onu susturmak zorundasınız. Metin bize bunu söylüyor. Bak bu çok mantıklı geldi şimdi. Çenoa'da kendi evini aldığında o tek kollu balıkçı Perez ile olan ilişkisi tam da bu sessiz anlaşmanın bir yansıması gibi aslında. Kesinlikle. O sahneler çok dingin sahnelerdir. Sabahın köründe denize açılıyorlar. Hiç konuşmuyorlar, felsefe yapmıyorlar, siyaset falan konuşmuyorlar. Sadece küreklerin suya çarpma sesi var. Denizin ritmiyle bir oluyorlar adeta. Lucien'le olan ilişkisi de öyle. Ah evet, Lucien.
eski sevgilisi Mart'la olan ilişkisiyle tam bir tezat oluşturuyor, değil mi? İnanılmaz bir tezat hem de. Hatırlarsan eski sevgilisi Martine ile çok zehirli, sürekli kelimelere boğulmuş, kıskançlık krizleriyle dolu bir geçmişi vardı. Ama Lucien'le kelimelere bile ihtiyaç duymuyorlar. Sadece adımlarının uyumu, sessizlik, o güneşin altında saf fiziksel temas yetiyor onlara. Saati artık dakikalara saymak için değil, güneşin renginin beyazdan yeşile, kırmızıdan mora dönüşüne göre algılıyor Mersault. O hiçbir şey yapmama sanatında ustalaşıyor iyice. Zamanı adeta kendi içinde eritiyor. İşte satın alınmış zamanın tam olarak realize edildiği an budur. Zaman artık onu tüketen bir düşman değil, içinde var olduğu devasa bir okyanustur. Fakat hayat bu ya, tam bu bedensel ve ruhsal zirve noktasına, o mükemmel uyuma ulaştığında bedenin ihaneti başlıyor. En baştaki o kaçınılmaz hastalık gerçeği bütün ağırlığıyla geri dönüyor. Evet, bir döngü tamamlanıyor sanki. Mersault ploreziye yani zatülcemp hastalığına yakalanıyor. Mutluluğun zirvesinde bedenin sınırları tekrar kendini hatırlatıyor ona. Zatürcemp de korkunç bir hastalık. Metinde okurken bile insanın nefesi daralıyor. Aynen öyle. Akciğer zarları arasında sıvı birikir plörezde. O sıvı arttıkça ciğerler şişemez, nefes alacak alan kalmaz. İnsan kendi içinde yavaş yavaş boğulur adeta. Ateş nöbetleri başlıyor Mersault'ta. Göğsünde o sıkışan mengene hissini, havasızlığı tarif ediyor Camus. Ellerinin o sıcacık güneşin altında yanan parmak uçlarının yavaş yavaş buz gibi soğuması çok dramatik sahneler buralar. Doktor Bernard geliyor, müdahale etmeye çalışıyor. Evet, aldığı bir karar var ki bence bütün bu yolculuğun o işlenen cinayetin, Prag'daki arınmanın nihai testini oluşturuyor. Mersault, nefes darlığından bilincini kaybedip bir senkop yani o baygınlık halinde ölmeyi kesinlikle reddediyor. Ölümü gözü kapalı karşılamak istemiyor. Kesinlikle. Nefessizlikten çırpınırken bile o bilinci açık tutmak için doktorun bıraktığı adrenalin ampullerini kırıp içiyor adam, düşünsene. Parçalanmış camların arasında o acı ilacı yutuyor, sırf gözleri kapanmasın diye. Sahneden yaka paça atılmak yerine gösteriyi bitirip kendi isteğiyle perdeyi kapatan bir aktörün asaletine benziyor bu. Çok güzel bir benzetme. Bu olağanüstü bir fiziksel ve ruhsal direniş anı gerçekten. Ölümü uykuda yakalanan pasif bir kurban gibi uyuşmuş bir halde karşılamak istemiyor. Kendi zamanının efendisi olmuş bir adam olarak o son anın, ölümün her saniyesini bilinçli bir şekilde deneyimlemek istiyor. Ve o anlarda Zagreus'la arasında hissettiği o görünmez bağ, o kan kardeşliği çok sarsılcıydı. Zagreus tetiği beklerken bedeni eksikti, hayatı yaşayamamıştı ve bu yüzden korkuyla ağlayarak ölümü beklemişti o kasanın başında. Ama Mersault ağlamıyor. Mersault ağlamıyor, evet. Son nefeslerinde yatağında dik oturuyor. Lucien'in o güzel yüzüne, dudaklarına bakıyor. Pencereden o uçsuz bucaksız güneş altında parlayan denize bakıyor. Ve içinde yavaş yavaş yükselen o taşı, yani ciğerlerini dolduran ölümü sakince kabulleniyor. Yüzünde bir gülümseme var sadece. Görevini tamamlamış olmanın huzuru bu. Aynen. Mutlu olma görevini sonuna kadar yerine getirmiş bir insanın o eşsiz rahatlığıyla gülümsüyor. Çünkü insanların ölümden bu kadar çok korkmasının, dehşete düşmesinin asıl sebebi ölümün fiziksel kendisi değildir aslında. Asıl dehşet, yeterince yaşamamış olma korkusudur. Keşkelerle dolu bir zihindir. O potansiyeli harcamış olma hissi yani. Kesinlikle. Zamanı bozuk para gibi harcayıp tüketmiş olmanın pişmanlığıdır insanı korkutan. Mersault'un o adrenalin ampullerini kırarak ölümle gözü açık yüzleşmesi, onun hayatı doyasıya kendi kurallarıyla yaşamış olmanın nihai, inkar edilemez kanıtıdır diyebiliriz. Vay be. Bütün bu incelediğimiz notlardan, o sayfalar dolusu taslaklardan damıttığımız ana fikir aslında çok net. Mutluluk rastgele kapımızı çalan, şans eseri başımıza konan bir talih kuşu değil. Asla değil. Mutluluk ciddi bir irade, sarsılmaz bir tasarım ve bazen acımasız kararlar gerektiriyor. Ve günün sonunda o kaçınılmaz son geldiğinde yatağında gülümseyerek ölümü kabullenebilmek, kendi bedeninle, kendi nefesinle, kendi zamanınla yaptığın çok dürüst bir anlaşmaya bağlı. Sadece nefes alarak var olmak değil mesele, o zamanın içinde nasıl var olmayı seçtiğin bütün farkı yaratıyor. Çok doğru.
Şimdi bizi dinleyen sana dönüyorum. Evet, sana. Bugün bedenini, o eşsiz biyolojik makineyi ve bir daha asla geri gelmeyecek olan o kısıtlı zamanını nasıl harcıyorsun? Her sabah içinden lanet okuyarak tekrarladığın o rutin, dış dünyanın kaosundan saklandığın güvenli bir sığınak mı, yoksa seni yavaş yavaş, saniye saniye boğan bir hapishane mi? Hayatımızda sormaya cesaret etmemiz gereken en kritik, en tehlikeli soru bu sanırım. Ve son olarak, hani bugün hiç konuşmadık ama belki de üzerine günlerce düşüneceğin zihninde yankılanacak bir detay bırakmak istiyorum buraya. Mersault'un kendi bedeninin, doğanın ve zamanın o muazzam, eşsiz kıymetini tam anlamıyla idrak edebilmesi için en başta Zagreus'un o eksik bedeni üzerinden bir can alması, tabiri caizse bir başkasının yaşayamadığı hayatı çalması, o büyük karanlığın içine girmesi gerekiyordu. Çok ağır bir bedel bu. Bir aydınlanma için girilen karanlık bir yol. Belki de kamu bize satır aralarında çok daha evrensel bir gerçeği fısıldıyordur. Kendi hayatımızın gerçek değerini anlamak, o güneşe gerçekten yüzümüzü dönebilmek için her zaman içimizde bir şeyleri feda etmemiz gerekir. Bu elbette ki fiziksel bir cinayet değil ama metaforik bir Zagreus'tur bu. Eski bir kimlik mesela. Kesinlikle. Belki de toplumun sana uygun gördüğü o eski kimliği, ailenin senin için çizdiği o güvenli ama boğucu yolu, eski bir umudu ya da o uyuşturucu rutini acımasızca feda etmen gerekir. Bir düşünün, kendinizi bulmak, o mutlu ve bilinçli sona ulaşmak için içinizde, kendi ellerinizle neyi öldürmeniz gerekiyor? Bu ağırlıkla, bu soruyla baş başa bırakıyoruz sizi bugün. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.